Android bir telefon almak yerine benzer fiyatta veya benzer segmentte daha yüksek fiyatta satılan bir iPhone almak ne kadar mantıklı? Daha yüksek fiyatlara satılan bir Apple cihazı almaya gerçekten değer mi? Bu konu hakkında konuşacağız. İlk olarak baktığınız zaman bu serimizde her marka için öne çıkan en önemli 5 özelliğine yakından bakıyoruz. Bu videoda da konuğumuz Apple yani iPhone olacak. Bundan öncesinde Samsung ve Xiaomi için de almak için nedenler adı altında 2 video yapmıştık. Onları da kartlar kısmına koyacağım. Dostlar, eğer bu videoyu beğenirseniz almamak için nedenler adı altında hem Samsung hem Xiaomi hem Apple için ayrı ayrı videolarda gelecek. Bana destek vermek ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan ilk nedenimize başlayalım. Baktığınızda genel olarak tüm iPhone'ların oldukça uzun ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. Burada Android cihazlara göre iPhone'ların çok daha uzun ömürlü olmasında pek çok etken var. İlk olarak baktığınızda yazılım optimizasyonu ve işlemcinin vermiş olduğu performans bunların başında geliyor. Verimlilik olarak iPhone'larda özellikle eski nesil işlemciler çok başarılı değil. Yani özellikle bir oyun oynadığınızda, telefonu zorladığınızda bataryayı çok hızlı bir şekilde tüketebiliyor. Bu durumu da son 3-4 senede ciddi bir şekilde çözdüler. Bunun haricinde baktığınızda özellikle performans ve yazılımın çok optimize çalışması bu telefonların uzun ömürlülüğünü çok ciddi oranda arttıran detaylardan diyebiliriz. Tabii ki yazılım güncelleme desteği de iPhone'ları uzun ömürlü yapan detaylar arasında. Baktığınız zaman performans olarak iPhone 6s bile şu anda halen pek çok güncel işimizi yapabilecekken aynı zamanda performansı ve gayet akıcı, güzel bir deneyim veren bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. iPhone 6s batarya haricinde şu anda bizi çok da üzmeyecek bir cihaz. Bunları göz önüne aldığımız zaman uzun ömürlü kullanım için iPhone almak, Android bir telefon almak yerine çok daha mantıklı hale geliyor. Apple'ı gerçekten bu noktada takdir etmek gerekiyor. Evet, yüksek bir fiyat ödüyoruz ancak senelere böldüğümüz zaman mesela bir iPhone'u alıp 4 yıl kullandığınızda yani verdiğiniz paranın karşılığını uzun vadede sonuna kadar alıyorsunuz. Şimdi ikinci nedene gelirsek ekran kalitesi ve ekranın tepkime hızından bahsedeceğim. Bundan öncesinde iPhone 11'i bir yıl boyunca ana telefonum olarak kullandım ve baktığınızda iPhone 11 kağıt üstünde gerçekten çok kötü bir ekrana sahip. HD Plus çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu, IPS LCD paneli vesaire vesaire derken baktığınızda Android tarafında alt segment cihazlarda bile örneğin Redmi 9 bile Full HD Plus çözünürlüklü çok daha yüksek çözünürlük sunan bir ekranla gelirken iPhone 11 gibi üst segment bir cihazın böyle bir çözünürlüğe sahip olması kağıt üstünde biraz şaşırtıcı. iPhone 11'in bu kadar düşük bir çözünürlükle gelmesi size rezalet bir ekranın olduğunu düşündürebilir ancak baktığınız zaman iPhone 11 deneyim olarak gayet memnun kaldığım bir ekrana sahipti. Pek çok farklı AMOLED ekranlı Android telefon ve iPhone tarafında da OLED ekranlı telefonlar kullanmış birisi olarak iPhone 11'in ekranında hiç de o kadar abartıldığı kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Tepkisellik olarak da gayet iyiydi. Genel deneyim olarak da iPhone 11'in beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Yani bu noktada tüm Apple cihazlarında düşündüğümde ekran kalitesi gerçekten iyi seviyede oluyor. Bunun dışında ekran tepkiselliği de çok başarılı diyebilirim. Ekranın her köşesine dokunduğumuzda anında tepki verebiliyor. Ekranda dokunmatik olarak da şu ana kadar kullandığım tüm telefonlarda en ufak bir problem yaşamadım. Android tarafında bazen teklemeler veya laglar olabiliyor. Burada telefonu başlatmamız veya yazılımı güncellememiz bile gerekebiliyor ancak Apple tarafında dediğim gibi şu ana kadar hiçbir şekilde böyle bir problemle karşılaşmadım. Şimdi üçüncü nedenimize geldiğimizde tabii ki kamera ve özellikle de video performansından bahsedeceğim. Şu anda 5000 TL bandında bir Android telefon aldığınızda video olarak bize çok başarılı sonuçlar veremese de 5000 TL bandında veya 6000 TL bandında ikinci elde iPhone 7 Plus, 8 Plus gibi modellere bakarsak video konusunda çok daha başarılı olduklarını söyleyebilirim. Burada yazılım, yapay zeka desteği ve kamera lenslerinin kalitesi de en büyük etkenlerden. Video performansı olarak şu anda herhangi bir şekilde YouTube'a içerik üretmeyi düşünüyorsanız iPhone 7 Plus, 8 Plus gibi modellerde halen kullanılabilir. Özellikle video tarafında Apple Android'den çok ciddi bir şekilde sıyrılıyor. Genel olarak baktığınızda hem video hem de fotoğraf kalitesi olarak iPhone'ların oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dördüncü nedenimize gelirsek burada değer kaybından bahsedeceğiz. Ana telefonum olarak şu an için iPhone 13'ün 256 GB'lık versiyonunu kullanıyorum. Bu telefonu 15.000 TL bandında almışken şu anda fiyatı 24.000 TL'ye kadar dayanmış durumda. Aslında değer kaybından ziyade kar etmiş gibi gözükebilirim ancak globalde durum böyle değil. Tabii ki iPhone 13 800 dolara çıkan bir telefon halen de 800 dolar ve Avrupa'da da 800-850 euro civarında satılmaya devam ediyor. Ama ikinci elde de değer kaybı gerçekten minimum seviyede diyebilirim. Şu anda ülkemizin bulunduğu şartlardan dolayı
dolayı bu telefonun fiyatı neredeyse ikiye katlanmış durumda. Yani telefonu bir yatırım aracı olarak da görebilirsiniz. iPhone aldığınız zaman değer kaybınız neredeyse şu an için hiçbir şekilde olmuyor. Bu konuda da iPhone'ları almak gerçekten mantıklı bir hale geliyor. Eski model bir iPhone alsanız dahi uzun yıllar yine değerini koruyor. Android tarafına kıyasla iPhone'larda değer kaybı çok daha düşük. Son nedenimize geldiğimizde burada iPhone'ların batarya performansından bahsedeceğim. Burada şöyle bir algı var. iPhone'ların bataryası çok kötü. Günde 2-3 kez şarj etmek gerekiyor gibi bir düşünceniz olabilir. Bu noktada haklısınız. Evet, iPhone 7, 8 veya daha önceki modellerde bu sorunlar kesinlikle vardı, ancak özellikle iPhone 11 ve sonrası için baktığınızda bir gününüzü çok rahat çıkartabilecek batarya performanslarına sahipler. Şu anda kullanmış olduğum iPhone 13'ü bir teknoloji editörü olarak sonuna kadar zorluyorum. Buna rağmen ortalama 1,5 günde bir şarja taktığımı söyleyebilirim. Bazen 2 günlere varan da bir batarya performansı sunabiliyor. Burada batarya kapasiteleri 3000 mAh civarında olmasına rağmen A15 Bionic yongasının veya A14'ün, A13'ün oldukça verimli çalışmasıyla beraber bu batarya çok optimize bir şekilde cihaza konumlandırılmış. Bu sayede kesinlikle batarya konusunda da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Özellikle Pro Max modelleri batarya tarafında piyasanın zirvesi diyebiliriz. iPhone 13 Pro Max ile batarya performansı olarak yarışabilecek çok da bir cihazın olmadığını söyleyebilirim. Batarya yönünde Apple 3-4 yıl içinde kendini çok ciddi bir şekilde geliştirdi. Evet dostlar, sizlerle beraber bir Android cihaz almak yerine iPhone almak gerçekten mantıklı mı? iPhone almak için öne çıkan 5 nedene yakından baktık. Olabildiğince objektif ve tamamen kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunları anlattığımı da söyleyeyim. Bu tarz çalışmalara destek vermek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone almak mı yoksa Android tarafından daha iyi bir cihaz almak mı mantıklı? Yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.